Antik Roma yalnızca muhteşem yapıları ve güçlü ordusuyla değil, aynı zamanda şaşırtıcı ve bazen ürkütücü gelenekleriyle de tarihe damgasını vurmuş bir uygarlıktı. Günümüz dünyasında tuhaf karşılanabilecek yasalar, toplumsal kurallar ve idam yöntemleri Roma'nın günlük hayatının bir parçasıydı. İşte Antik Roma'nın bilinmeyen ve şaşırtıcı yönleriyle dolu dünyasına dair 8 ilginç gerçek. Mor giymek yasaktı. Romalılar da pek çok toplum gibi sınıf ayrımına büyük önem verirdi. Öyle ki özgür bir Romalı'nın mor renk giymesi yasaktı. Çünkü Roma'da mor, ihtişamın, gücün ve asaletin simgesiydi. Bu yüzden mor renkli bir toga giymek yalnızca imparator ve en yüksek rütbeli devlet adamlarına özgüydü. Mor boyanın bu kadar ayrıcalıklı olmasının en büyük sebebi ise inanılmaz derecede pahalı olmasıydı. Tüm mor boyalar Fenike'den temin ediliyordu ve üretimi son derece zahmetliydi. Sadece bir togayı boyamak için on binlerce deniz salyangozunun ezilmesi gerekiyordu. Babalar ve oğullar. Romalılarda kölelik oldukça yaygındı. Roma'daki kölelerin hiçbir hakkı yoktu ve çoğu sefil bir hayat sürüyordu. Öte yandan Roma vatandaşları yasaları çiğnemedikleri sürece köle olma tehlikesinden muaftı. Ancak bu kuralın oldukça tuhaf bir istisnası vardı. Bir Romalı baba oğlunu köle olarak satabilirdi ya da daha doğrusu kiralayabilirdi. Ancak Roma'daki birçok şey gibi bu uygulamanın da sınırları vardı. Bir baba oğlunu 2 kez satabilir ve herhangi bir sorun yaşamazdı. Ancak 3. kez sattığında işler değişirdi. Çünkü Roma yasalarına göre bir oğlunu 3 kez köle olarak satan baba artık güvenilmez ve açgözlü biri olarak kabul edilirdi. Eğer oğlunu 3. kez de satarsa, bu satışın ardından oğul yasal olarak babasının otoritesinden kurtulur ve özgürlüğüne kavuşurdu. Tabii kölelik süresi bittikten sonra. Yani bir baba çocuklarından para kazanmaya devam etmek istiyorsa, tek yapması gereken şey daha fazla çocuk yapmaktı. Babaların kendi ailesini öldürmeleri yasaldı. Antik Roma ataerkil bir toplumdu. Ancak ilk dönemlerde bu anlayış çok uç noktalardaydı. Erken Roma'da bir erkek sadece ailenin reisi değil, aynı zamanda ailesinin sahibi sayılıyordu. Eşi ve çocukları da dahil olmak üzere ailesinin tüm üyeleri onun malı olarak görülüyordu. Bir baba çocuklarını nasıl cezalandıracağına tamamen kendi karar verirdi. Eğer bir çocuğunun ölmeyi hak ettiğini düşünürse bunu yasal bir yaptırım olmadan gerçekleştirebilirdi. Üstelik çocuk evden ayrıldığında bile güvende sayılmazdı. Bir kız çocuğu evlenip baba evini terk etse bile babası tarafından öldürülebilirdi. Oğullar da benzer bir kaderle karşı karşıyaydı. Ancak 3 kez köle olarak satıldıktan sonra ya da babaları öldüğünde gerçekten bağımsız olabiliyorlardı. M.Ö. 1. yüzyıla gelindiğinde bir babanın ailesini öldürme hakkı büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştı. Ancak yine de istisnalar vardı. Eğer bir oğul ciddi bir suç işler ve ailesinin adını lekelerse babasının onu öldürme hakkı vardı. Roma'nın en vahşi cezası. Bir Romalı için babası tarafından öldürülmek, ölmenin en kötü yolu değildi. Çünkü Roma'da suçlular ve mahkumlar için oldukça acımasız idam yöntemleri vardı. Suçluların başları kesilebilir, uçurumdan aşağı atılabilir ya da gladyatör oyunlarında ve vahşi hayvan dövüşlerinde ölüme mahkum edilebilirlerdi. Ancak en korkunç infaz yöntemi en büyük suçlardan biri olan baba katilliği için saklanırdı. Babasını öldüren bir kişi artık ışığı bile hak etmeyen biri olarak görülürdü. Bu yüzden önce gözleri bağlanırdı, ardından şehir dışına çıkarılarak en yakın su kenarına götürülürdü. Buraya varıldığında son anlarına kadar sopalarla dövülerek iyice güçsüz bırakılırdı. Ama işkence burada bitmezdi. Suçlu önce bağlanır, ardından köpek, yılan, maymun ve horozla birlikte büyük bir deri çuvalın içine konurdu. Daha sonra çuval suya atılır, ya boğularak ya da panik içindeki hayvanların saldırısıyla korkunç bir şekilde can verirdi. Zina konusunda tuhaf kuralları vardı. Roma toplumunda erkekler oldukça özgürdü. İstedikleri kadınla birlikte olabilir, metres tutabilirlerdi. Ancak kadınlar için bu durum çok farklıydı. Bir koca karısını başka bir erkekle yakalarsa belirli kurallara uymak zorundaydı. Öncelikle onları o odaya kilitlemeliydi. Bu noktadan sonra saat işlemeye başlardı. Kocanın olaya tanıklık edebilecek insanları toplamak için yaklaşık bir günü vardı.
Tanıkları bulduktan sonra kanıt toplamak için 3 günü daha olurdu. İlişkinin ne kadar süredir devam ettiğini, nerede gerçekleştiğini, sevgilinin kim olduğunu ve olaya dair mümkün olduğunca fazla ayrıntıyı belgelemek zorundaydı. Tüm delilleri topladıktan sonra ise karısını boşaması gerekiyordu. Ve eğer koca karısını boşamazsa onu pazarlamakla, yani bilinçli olarak aldatılmaya göz yummakla suçlanabilirdi. Eğer koca intikam almak istiyorsa karısının birlikte olduğu kişiyi öldürme hakkına sahipti. Ama yalnızca bu kişi bir köle ya da fahişe ise. Çünkü Roma'da bu iki grup herhangi bir yasal hakka sahip değildi. Ancak bu kişi bir Roma vatandaşıysa işler daha da karmaşık hale gelirdi. Böyle bir durumda kocanın kayınpederine giderek onu olaya dahil etmesi gerekirdi. Çünkü Roma yasalarına göre bir baba kızının sevgilisini öldürme hakkına sahipti. Bu kişinin sosyal statüsü ne olursa olsun onu öldürebilirdi. Gladyatörler ve tıbba katkıları. Romalı hekimler, gladyatörlerin vücut parçalarının çeşitli hastalıklara iyi gelebileceğine inanıyordu. Özellikle kanları ve karaciğerleri epilepsi tedavisinde etkili kabul ediliyordu. Ancak milattan sonra 400'den sonra gladyatör dövüşleri yasaklanınca Romalılar alternatif bir kaynak buldu. İdam edilen suçluların kanı. Romalılar gladyatörlerin bedenlerini güzellik bakımlarında ve hatta cinsel yaşamlarında bile kullanıyorlardı. Örneğin gladyatörlerin banyolarından kazınarak çıkarılan ölü deri hücreleri yüz ve vücut kremlerinin içeriğinde yer alıyordu. İdrar vergisi. Romalılar umumi tuvaletleri yoğun olarak kullanmışlardır. Buralar sadece rahatlama yerleri değil, aynı zamanda önemli sosyal merkezlerdi. Elbette bu yoğun umumi tuvaletler çok fazla atık üretiyordu. Buradan idrar toplanır ve amonyak içeriği sayesinde çamaşır yıkamada ve deri tabaklamada kullanılan bir kimyasal olarak satılırdı. İdrar o kadar büyük bir iş haline geldi ki İmparator Vespasyan onu vergilendirmeye başladı. Roma'nın tuvalet kültürü. Antik Roma 140'tan fazla ortak umumi tuvalete ev sahipliği yapıyordu. Bu alanlar neredeyse hiç temizlenmiyordu. Yapılan araştırmalar, tuvaletlerin yuvarlak solucanlar, bitler, pireler ve tabii ki hamam böcekleriyle dolu olduğunu gösteriyor. Daha da kötüsü, o dönemde tuvalet kağıdı olmadığından bunun yerine her umumi tuvalette tersoryum adı verilen bir çubuk üzerine yerleştirilmiş tek bir sünger bulunuyordu. Herkesin ortak kullandığı bu sünger, dışkılama sonrası temizlik için kullanılıyor ve yıkanmıyordu. Kanalizasyon sistemleri sıçanlar ve yılanlar gibi istenmeyen misafirlerle doluydu. Hatta tuvalette uzun süre oturan insanların ısırılmak istemeyecekleri yerlerden ısırıldığına dair kayıtlar bile var. Üstelik kanalizasyonlarda biriken metan gazı zaman zaman tutuşarak patlamalara neden oluyordu. Durum o kadar korkunçtu ki insanlar tuvalete giderken kendilerini korumak için büyülere başvuruyordu. Arkeologlar tuvalet duvarlarına kazınmış kötü ruhları kovmaya yönelik tılsımlar keşfetti. Hatta bazı Romalılar umumi tuvaletleri kullanırken şans tanrıçası Fortuna'nın küçük heykellerini yanlarına taşımaya özen gösteriyorlardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.